Herkese merhaba. Otoimmünite testlerinin o karmaşık görünen dünyasına hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Laboratuvar sonuçlarında sıkça karşımıza çıkan şu ANA, ANCA, RF gibi kısaltmaların ardındaki sır perdesini birlikte aralayacağız. Yani bu testler vücudun kendisine karşı başlattığı o tuhaf savaşın mekanizmalarını, yani patofizyolojisini bize nasıl anlatıyor? Gelin adım adım inceleyelim. İşte bu soru aslında bütün bu anlatacaklarımızın tam merkezinde. Bu testleri moleküler düzeyde birer dedektiflik hikayesi gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten de öyle. Her bir sonuç bağışıklık sisteminin hangi cephede savaştığını, kime karşı savaştığını ve ne tür silahlar kullandığını gösteren paha biçilmez birer ipucu veriyor bize. O zaman hadi bu ipuçlarını birleştirmeye başlayalım. Bu yolculukta bize 3 tane temel soru rehberlik edecek. Kendimize hep bunları soracağız. 1. Antikor hangi dokuya saldırıyor? 2. Bu antikorun çok spesifik bir hedefi var mı? O ne? Ve 3. Gözlemlediğimiz bu patern, bu görüntü hangi hastalığın imzası olabilir? İşte bu 3 sorunun cevabı bizi doğru teşhise götüren yolu aydınlatacak. O zaman ilk vakamızda, yani ilk testimizde başlayalım. Evet, ilk vakamız bizi doğrudan hücrenin komuta merkezine götürüyor, yani çekirdeğe. Karşımızda ANA, yani antinükleer antikor testi. Gelin şimdi bağışıklık sistemimiz nasıl oluyor da bu en korunaklı, en hayati bölgeyi hedef alıyor ve bunu yaptığında neler oluyor hep birlikte yakından bakalım. Peki, antinükleer antikor. Bu tam olarak ne demek? Aslında adı üstünde. Bunlar hücre çekirdeğinin içindeki yapılara karşı üretilmiş otoantikorlar. Yani bağışıklık sistemimiz bir hata yapıyor ve normalde dokunulmaz olması gereken kendi DNA'mızı, o DNA'yı paketleyen histon proteinlerini ve diğer kritik bileşenleri birdenbire birer düşman olarak algılamaya başlıyor. İşte olay bu. İyi de bu görünmez antikorları laboratuvarda nasıl tespit ediyoruz? İşte tam burada immünofloresan yöntemi, yani AIFA devreye giriyor ki bu gerçekten çok zarif bir tekniktir. Bakın slaytta adımları görüyorsunuz. Birinci adımla özel HEP2 hücrelerini alıp bir camlama sabitliyoruz. Sonra ikinci adımda hastanın kanından elde ettiğimiz serumu bu lamın üzerine ekliyoruz. Eğer o serumda ANA varsa ne olacak? Bu antikorlar dosdoğru gidip hücrelerin çekirdeklerine yapışacaklar. Ve geldik en kritik üçüncü adıma. Bu yapışan antikorları görünür kılmamız lazım, değil mi? İşte bunun için de onlara bağlanan ve floresan, yani parlak bir ışık yayan ikincil antikorlar ekliyoruz. Sonuç, mikroskop altında baktığımızda gördüğümüz o ışıl ışıl parlayan desenler tam olarak bu sürecin bir eseri. İşte bu desenler bize bir hikaye anlatıyor. Hem de ne hikaye. Mesela bakın, slayttaki bu homojen, yani pürüzsüz, tek tip boyanma desenini bir ele alalım. Bu görüntü bize diyor ki, antikorlar doğrudan kromatine saldırıyor, yani DLA'yı paketleyen o temel yapıya. Bu, sistemik lupus eritematosus ya da kısaca SL için o kadar karakteristik bir bulgu ki, bir klinisyenin aklına gelen ilk tanılardan biri olur. Şimdi bir başka önemli desene bakalım, granüler, yani benekli görünüm. Burada boyanma, çekirdeğin içinde böyle küçük noktacıklar, benekler şeklinde dağılmış durumda. Bu bize ne söylüyor? Antikorların hedefinin artık daha spesifik proteinler olduğunu, SMAM, RNP, SSA gibi. İşte bu desenin güzelliği de tam olarak burada. Tek bir görüntüye bakarak Sjögren sendromu, SL'i ya da mixed bağ dokusu hastalığı gibi birden fazla olasılığı aynı anda aklımıza getirmemizi sağlıyor. Geldik üçüncü desenimize, nükleoler patern. Burada hedef çok daha özel bir yer. Çekirdeğin içindeki çekirdekçik, yani nükleolus. Düşünün, burası hücrenin ribozom fabrikası, proteinleri üreten makinaların yapıldığı yer. İşte bu deseni gördüğümüzde anlıyoruz ki saldırı, RNA polimeraz gibi bu fabrikanın en kritik makinalarına yönelik. Bu bulgu da bizi çok güçlü bir şekilde skleroderma tanısına doğru yönlendiriyor. Ve son olarak, belki de en spesifik desenlerden birine geldik, periferik, yani çerçeve paterni. Gördüğünüz gibi floresan boyanma, çekirdeğin tam kenarlarında adeta bir halka gibi beliriyor. Bu inanılmaz güçlü bir işaret. Neden mi? Çünkü hedef, genellikle genetik kodumuzun ta kendisi, yani çift sarmallı DNA. Bu anti-dsDNA antikorları, SL hastalığının aktivitesiyle ve özellikle de böbrek tutulumu gibi ciddi komplikasyonlarla o kadar yakından ilişkili ki, bu desenin klinik değeri gerçekten paha biçilmez. Tamam, hücrenin en korunaklı merkezi olan çekirdekteki savaşı gördük. Ama otoimmün saldırılar tabii ki sadece burada kalmıyor.
Şimdi gelin cepheyi tamamen değiştirelim ve vücudun yaşam hatlarına, yani kan damarlarına odaklanalım. İşte ANCA testi bize tam da bu savaşı, yani bağışıklık sisteminin bizim dolaşım ağımıza açtığı o yıkıcı savaşı gösteren bir pencere açıyor. ANCA testinde sahneye iki ana oyuncu çıkıyor. C-ANCA ve P-ANCA. Bakın slaytın solundaki C-ANCA, adındaki C sitoplazmik kelimesinden geliyor. Hedefi proteinaz 3 yani PR3 enzimi, mikroskop altındaki görüntüsü de tam olarak bu. Nötrofilin bütün sitoplazması yaygın bir şekilde boyanmış. Bu granülomatoz polyanjiyit için çok ama çok güçlü bir işaret. Şimdi sağ tarafa bakalım. P-ANCA. Buradaki P ise perinükleer demek, yani çekirdek çevresi. Burada hedef miyenoperoksidaz yani MPO enzimi ve boyanma da tam olarak çekirdeğin etrafında bir halka şeklinde ortaya çıkıyor. Bu da bizi MPO ile ilişkili vaskülitlere, mesela mikroskopik polianjiyite götürüyor. İşin asıl patofizyolojik yani mekanizma kısmı gerçekten çok çarpıcı. Şöyle düşünün, vücudun savunma askerleri olan nötrofillerin içinde çok güçlü, sindirici enzimler var. İşte bu teste neden olan antikorlar tam da bu enzimlere karşı oluşuyor. Bu antikorlar nötrofillere bağlanınca onları adeta kızdırıyor, aşırı aktive ediyor. Sonuç ne oluyor? Bu askerler kendi silahlarını, yani o agresif enzimleri gidip doğrudan kan damarlarımızın duvarlarına boşaltıyor. Bu durum nekrotizan vaskülit dediğimiz, yani kelimenin tam anlamıyla damar duvarı dokusunun öldüğü çok ama çok ciddi bir hasara yol açıyor. Şimdi geldik üçüncü ve son büyük testimize. Romatoid faktör, yani RF. Bakın burada mekanizma bambaşka ve bence bir o kadar da ilginç. Çünkü bu bir antikorun gidip başka bir antikora saldırdığı, yani bağışıklık sisteminin kelimenin tam anlamıyla kendi içinde bir iç savaş çıkardığı çok özel bir durum. Peki nedir bu romatoid faktör? Tanımı aslında çok net. RF genellikle IgM sınıfından bir otoantikor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Gidip vücudumuzun en yaygın antikoru olan IgG'nin kuyruk kısmına, yani Fc bölgesine saldırıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu kelimenin tam anlamıyla bir anti-antikor durumu. Yani bağışıklık sisteminin bir parçası gidip diğer bir parçasına savaş açıyor. Peki bu anti-antikorlar nasıl oluyor da hasar veriyor? Mekanizma aslında çok akıllıca ama bir o kadar da yıkıcı. RF, yani IgM antikoru gidip IgG antikorlarına yapıştığı zaman immün kompleks dediğimiz devasa molekül yığınları ortaya çıkıyor. Bu büyük ve hantal kompleksler kan dolaşımında serbestçe geziyor ve en sonunda eklemler gibi dar ve kıvrımlı yerlere gelince çöküyor, birikiyor. İşte bu birikim o bölgede şiddetli bir iltihabi reaksiyonu tetikliyor ve romatoid artritte gördüğümüz o kronik eklem hasarının da temelini tam olarak bu oluşturuyor. RF'nin klinik önemine gelince, romatoid artrit hastalarının %70-80'inde pozitiftir, bu doğru. Ancak burada bir sorun var. Mükemmel bir test değil. Neden? Çünkü Sjögren sendromu gibi başka otoimmün durumlarda, hatta bazı kronik enfeksiyonlarda bile pozitif çıkabiliyor. İşte tam da bu yüzden klinikte tek başına tanı koymak için asla ama asla kullanılmaz. Her zaman romatoid artrit için çok daha spesifik olan anti-CCP testiyle birlikte değerlendirilir ve teşhisin gücü bu şekilde artırılır. Harika! Buraya kadar 3 farklı savaş mekanizmasını, 3 farklı cepheyi ve 3 farklı silahı görmüş olduk. Şimdi gelin son bölümde bu 3 testi bir araya getirelim, güçlü bir karşılaştırmalı özet yapalım ve öğrendiğimiz her şeyi güzelce pekiştirelim. İşte şimdi tüm öğrendiklerimizi bu tabloda birleştirelim ve yan yana görelim. Bakın ilk sırada ana. Hedef neresiydi? Nükleer antijenler. Mekanizması neydi? Mikroskopta gördüğümüz o alfa paternleri. Ve bizi hangi hastalıklara götürüyordu? SLE, Sjögren gibi. İkinci sırada ANCA. Hedefi nötrofillerin içindeki enzimlerdi. Mekanizması bu nötrofilleri aktive edip damar hasarı oluşturmasıydı. Sonuç, ANCA ilişkili vaskülitler. Ve son olarak RF. Hedefi IgG'nin Fc kısmıydı. Mekanizması immün kompleksler oluşturması ve hastalığı da romatoid artrit. Bakın ne kadar net, 3 farklı hedef, 3 farklı mekanizma ve 3 farklı hastalık grubu. Yani özetin özeti, bunu aklımızda en basit haliyle şöyle tutalım. Ana gördüğünüzde aklınıza gelmesi gereken tek bir şey var. Savaş. Hücrenin komuta merkezinde, yani çekirdekte. Anca'yı duyduğunuzda ise aklınıza şu gelsin. Vücudun kendi askerleri, yani nötrofiller
silahlarını kan damarlarına, yani bizim yaşam hatlarımıza çevirmiş durumda. Bu bir damar savaşıdır. Ve son olarak RF. Bu da neydi? Antikorların birbirine yapışarak oluşturduğu o büyük yığınların, yani immün komplekslerin başlattığı ve özellikle eklemleri hedef alan bir savaş. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın sonunda vardığımız nokta tam olarak bu. Artık elinizde bir otoimmün test paneli geldiğinde, orada sadece pozitif ya da negatif yazan bir sonuç görmeyeceksiniz. O sonucun ardındaki biyolojik hikayeyi, savaşın türünü, nerede, hangi silahlarla yapıldığını okuyabilecek bir donanıma sahipsiniz. Unutmayın, bu sadece bir bilgi değil, bu hastalığın dilini çözme yeteneğidir.